Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir model çalışacağız. Bu modeli yine yabancı bir kanalda gördüm ve çok beğendim. Sizlerle paylaşmaya karar verdim. İnanılmaz kolay ama gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir model. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz çok güzel bluzlar, yelekler, bebek battaniyeleri, aklınıza hangi model geliyorsa, hangi proje geliyorsa yapabilirsiniz. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bebe ipi kullandım. Sizler istediğiniz ip türüyle rahatlıkla örebilirsiniz. Koton iplerle de çok güzel olur. Diğer iplerle de çok güzel olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle tığ numaramı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım ve elimi çok gevşek tutarak ördüm ki model daha böyle gevşek, salaş bir şekilde ortaya çıksın. Çok sıkı sıkı örersek model bu kadar güzel çıkmayacak diye düşünüyorum. Çünkü şöyle küçük bir parçada ilk başladım. Şöyle 2.50 milimlik tığ ile ördüm ama gördüğünüz gibi çok model ortaya çıkmadı. O yüzden şöyle geniş geniş örersek bununla çok güzel şal ipleriyle şallarda yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi size yine bebe ipiyle göstereceğim ama çok güzel bir su yeşiliyle göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce yine tabii ki minik hatırlatmamı yapıyorum. Arkadaşlar videoların devamlılığı için bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yorumlar ve beğeniler olmadan videolarımız ilerlemiyor maalesef. O yüzden sizden destek bekliyorum diyorum ve hemen bu güzel model yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Zincir sayısı vermiyorum. Şöyle ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekeceğim. Arta gelen zinciri de kesebilirsiniz. Ama illa zincir sayısı derseniz tek sayı olarak çekebilirsiniz. Yani atıyorum 51, 91, 95 gibi tek sayı olması gerekiyor. Evet. Şöyle yeterli zincirimi çekiyorum. Göstermem için bu kadar yeterli. En son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Elimi sıkmıyorum. Tığ başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlayıp ikinci zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kutucuklar yapıyorum. Bir zincir, bir tane zincir atlayıp ikinci zincire battım ve ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben de istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edip dönüyorum. Evet, size göstermem için bu kadar yeterli olacak. Bu kadar zincirim arttı. Çok dipten olmayacak şekilde artan zincirimi kesiyorum. Kesinlikle çok dipten kesmeyelim. Şöyle bakın, ipinden tutuyorum, çekiyorum ve burası tamamdır. Daha sonra bu ipi içeriden yürüteceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bakın, hemen bir alttaki ilmekten, daha doğrusu zincire battım, ilmek aldım. Bir alttaki zincirden ilmek aldım. 3 oldu. Hemen dibindeki trabzan tepesinden ilmek aldım. 4 oldu. Boşluktan alıyorum. 5 ve hemen yanındaki trabzandan alıyorum. 6. Bunların hepsini kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve yine bakın, tam şu orta kapattığım yere battım. Bir ilmek aldım, ilmeği uzattım. Hemen bakın şuraya batıyorum. İlmek alıyorum.
Hemen bir alttaki şuradaki trabzan tepesinden aldım. Boşluktan aldım. Yandaki trabzan tepesinden aldım. 2, 4, 6 tane ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar gösteriyorum. İlmekleri uzatmak çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi anlatırken çok uzatamıyorum. Ama sizler eminim ki uzatacaksınız. Bakın tam ortaya batıyorum. Bakın. Şu kapattığım yere. Battım, ilmek aldım. Tam şuradaki sondaki ilmeğin arasına giriyorum. Şöyle ikili giriyorum. Buradan ilmek aldım. 3 oldu. Bakın hemen dibindeki trabzan tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Boşluğa batıyorum. Ve bir yandaki trabzan tepesinden ilmek alıyorum. 2, 4, 6 tane ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. 1, 2 zincir. Eminim ki anlaşıldı. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Hemen şu ortaya batıyorum. Bakın. Ortaya battım. İlmeğimi uzattım. Hemen bakın sondaki ilmeğin arasına çift şekilde batıyorum. İlmek alıyorum. Hemen dibindeki trabzan tepesine battım. Boşluğa battım. Şu ilmeklerimi uzatarak ve en son trabzan tepesine batıyorum. Tüm ilmeklerimi kapattım. 2 zincir. Şöyle bir görüntü oluyor. Bu renkli de çok güzel oldu. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Burada yine hepsini toplayıp 2 zincir çekiyorum. Ve yine bakın burada son bir kutucuğum kaldı. Yine aynı şekilde ilmeklerimi topluyorum. Boşluğa battım. Ve buradaki en son trabzanın şöyle en tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Ve yine 6 ilmeğim aynı anda topluyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve modeli çeviriyorum. Şimdi bu sırada tekrar kutucuk yapacağız. Yani bir sıra kutucuk modeli, bir sıra model yapmış oluyoruz. 4 zincirimi çektim. Tığın başında oluyorum. Bakın topladığım yer görünüyor. Şöyle önden gösterirsem bakın şuralara batacağız arkadaşlar. Şu topladığım yerlere batıyorum. Hani karıştırmanızı istemiyorum. O yüzden şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu topladığımız yerlere batacağız. Ve ikili trabzanlar yapacağız. Aralara birer zincir çekerek. Bakın burada görünüyor zaten. Hemen buraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın tek tek görünüyor zaten. Hemen oralara batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Böyle birkaç sıra sayarak yapın. Alttaki kutucuklar kaç tane ise buradaki kutucuklarda o kadar olmak zorunda. Sonradan mesajlar almak istemiyorum. Bizimkiler yamuluyor ya da genişliyor diye. Sayarak yaptığımızda kesinlikle genişleme de olmayacak, daralma da olmayacak. O yüzden bunlar da önemli olan arkadaşlar, dediğim gibi sayılar. Bakın bu şekilde konuşurken zaten sıranın sonuna geldik bile. Şöyle bir zincir. Bakın battığım yerler, gösterdiğim yerler. Evet, sıranın sonunda yine bir zincir çekiyorum ve buradaki en son bakın trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Ve yine bakın model sırasına geldim. Bu renkle de çok güzel oldu. Her renge yakışan bir model. Evet bakın. Şimdi başta ne yapmıştık? Hemen bir alttaki zincirden şöyle batıyorum. İlmek alıyorum, uzatıyorum. Bir alttaki zincirden ilmek aldım, uzattım. Hemen dibindeki trabzan tepesinden ilmek aldım, uzattım. Boşluktan ve hemen yanındaki trabzan tepesinden ilmek aldım. 2, 4, 6.
6 taneyi aynı anda kapattım. 2 zincir. Evet, burada 2 zincir çektikten sonra bakın tam ortaya battım, ilmek aldım, aradan ilmek aldım, trabzan tepesinden hemen dibinden, boşluktan ve yanındaki trabzan tepesine batıp ilmek alıyorum. Toplamda 6 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 2 zincir ve bu şekilde devam ediyorum. Başka bir işlem yok. Bu kadar kolay. Videonun da çok uzamasını istemiyorum arkadaşlar. İnanılmaz kolay bir model. Çok güzel bluzlar, yelekler, hırkalar, istediğiniz her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şal ipleriyle ördüğünüzde muhteşem şallar da elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. İleriki zamanlarda bu modelden şal da yapabilirim diye düşünüyorum. Şu anda bilmiyorum. Evet, ben şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen döneceğim. Evet, şöyle sıranın sonuna geldim. Yine en son zincirin tepesine batıyorum. 6 ilmeği aynı anda kapattım. 1 2 3 4 zincir çekerek yine bir alta yaptığımız kutucukları yapacağız. Şöyle çevirdiğimde zaten kutucuk yapacağımız yerler şöyle gördüğünüz gibi belli. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım ki ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.